Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size Kanada'daki dil eğitim sürecimden ve eğitim detaylarından bahsetmek istiyorum. Şu an okulum içerisindeyim. Burayı ziyarete geldim sizlere video çekmek için. Öncelikli olarak ilk videoma gelen desteklerinizden dolayı çok teşekkür ederim. Burası ILC yani International Language School of Canada. Burası Kanada'nın meşhur dil okullarından bir tanesi. Ben de buraya 6 haftalık bir dil eğitim süreci için geldim. Vizeye başvururken burası için başvurmuştum. Birçok yerde şubesi var, kolejde anlaşması var. Burada belli bir dil seviyesine gelirseniz sınavsız koleje geçiş ya da üniversiteye geçiş yapabiliyorsunuz. Onun dışında okulun konumu çok iyi. Alışveriş yerlerine çok yakın, yemek yerlerine çok yakın, ulaşım yeri çok yakın. Özellikle Subway'in dibindeyiz. Okul bu açıdan da çok avantajlı. Bulunduğu konum gerçekten ben çok seviyorum. Kanada'nın, Toronto'nun merkezi gibi. Ve okul detaylarından biraz daha eğitim detaylarına girmek istiyorum. İlk önce okulun içindeki kurallarından da bahsedeyim. Burada kendi dilinizi konuşmanız okul saatleri içerisinde, okul binası içerisinde yasak. Yani burada geldiğiniz zaman Türkçe konuşmanız yasak. Eğer Türkçe konuştuğunuz duyulursa uyarı alabilirsiniz. Yani uyarı alırsanız ne olur? Level atlama imkanınız varken bu iptal olabilir. Level atlamak nasıl? Ondan bahsedeyim. Dediğim gibi burada sözlü ve yazılı mülakata tabi tutulduktan sonra leveliniz belirleniyor ve burada bir sınıfla başlıyorsunuz. O leveli geçtikçe biraz daha zorlaşıyor diyebilirim. Bunun için kurallara uymak zorundasınız ve sınavdan minimum 70 almak zorundasınız eğer level atlamak istiyorsanız. Benim sorum, David, ben bu konuda çok zorlandım ama seviyemi atladım. Ne yapmalıyım? O da bana şunu söyledi. Özellikle Türk öğrenciler gelip burada David'e yalvarıyormuş. Ne olur level atlamama yardımcı ol, puanımı yüksek göster vesaire vesaire gibi. Onun da bana söylediği şey şu, bu konuda. Eğer level atlarsan ve bu konuyu tamamen kavramadan atlarsan bu leveli hiçbir işine yaramaz. Ben yine aynı parayı kazanıyorum diyor. Ama senin işine yaramıyor. Sen buraya bana para ediyorsun. Ben sana bir şey öğretmemiş oluyorum. Seni sınıfa atlatıyorum. Yüksek kurda bitirmiş oluyorsun burayı. Ki bizim Türklerin en büyük yaptığı yanlış bu. Ne kadar yüksek kurda bitirirsen o kadar fazla öğrenmiş sayıyorlar kendileri. Ama bu yanlış. Her kuru tam anlamıyla tamamlamak lazım. Ya sınav puanı 100 olsa da olur. Ki benim ikinci sınavım 100 puandı. Tam puan aldım hiç yanlışsız. Ama buna rağmen ben tekrar hocayla konuşup tekrar bir alt seviyeye geçip yani tekrar kendi kuruma geçip oradan devam ettim. Bu önemli bir detay arkadaşlar. Ve buraya gelmeden önce bence biraz İngilizce altyapı oluştu. En azından kelime ezberleyin ve de kalıp ezberleyin. Bu burada çok işinize yarayacak. Okulda dil eğitimi için size çeşitli oyunlar oynatılıyor. Eğitici oyunlar ve gerçekten çok eğlenceli. Her kültürden öğrenciler var, her kültürden hocalar var. Ve en önemlisi bir sorunuz olduğu zaman size yardımcı olacak sizin dilinizi konuşan danışmanlar var. Burada da Ezgi Hanım var. Birazdan onunla bir röportaj gerçekleştireceğiz. Size faydalı olmaya çalışan şeyler yapmaya çalışıyorum. Bu arada buraya yeni gelenler için veya yeni gelmek isteyenler için söylüyorum. Okulun sunduğu homestay imkanı var. Homestay nedir? Yani siz buraya geleceğiniz zaman veya geldiğiniz zaman okul sizin için ödediğiniz para karşılığında yemek, içmek, internet, elektrik, su yani eve dair dahil olan her şeyi kapsayan kalabileceğiniz bir aile yanı ayarlıyor. Şimdi burada tek başına ev tutmaya kalksanız 1+0, 1+1, 2+1, arkadaşlarınızla 3+1 de olabilir. Çok pahalı. Ve burada kredi skoru önemli. Yani ev içinde kredi skoru önemli. Ev sahibi diyor ki kardeşim getir bir son 6 aylık dokümanını bir bakayım borcunu zamanında ödemiş misin bankaya? Ödediysen sana evimi verebilirim. Ama bir ay kira, bir ay depozito. Yani burada ilk ay son ay diye söylüyorlar ama bizim tabirimizde bir ay kira, bir ayda depozito isteyip oturuyorsun. Bazı yerler 6 ay depozito, 6 ay kira istiyorlar. Yani burada bir ev kiralamanız gelir gelmez çok zor. İmkansıza yakın. O yüzden homestay'de kalmak zorundasınız. Kendiniz bulmanız da çok zor. Yani benim tahminim zor olur. Kötü bir yerde kalmayın. En azından ilk geldiğiniz zaman homestay'lerde kalın derim. Evet, şimdi Ezgi Hanım'la beraberiz. Burada ailesinin Türkiye danışmanı. Şimdi öncelikle ona sorularımızı sormak istiyorum.
Şimdi Türkiye'deki öğrenciler neden Kanada'yı seçmeli dil eğitimi için? Yani Kanada'yı seçmeleri için aslında birçok sebep var. Öncelikle burası çok kozmopolit bir ülke. Her ülkeden bir öğrenci var diyebiliriz. Bu birçok aksanı öğrenmelerine yardımcı olabilir ve kendilerini burada yalnız hissetmezler. Çünkü kendileri gibi birçok öğrenci var yurt dışından gelen ve İngilizce öğrenmek isteyen. Bu açıdan güzel. İkinci önemli konu ise eğer burada kalmak, yaşamak isterlerse eğer öğrencilikleri bitiminde yani oturum başvurma hakları var. Onu diyebiliriz. Tabii uzun bir süreçten bahsediyorum. Yani dil okuluyla değil tabii ki. Yani bunun üstüne college ekleyerek ilerleyebilirler. Bu böyle bir avantajı var bu ülkenin. Diğer bir konu da insanlar diyebiliriz. İnsanlar çok arkadaşçıl, yardımsever. Ondan sonra öğrencilere dil konusunda da hani açıklayıcılar, bir sorun yaşayacaklarını düşünmüyorum. Bu konuda güzel. Ayrıca güvenli bir ülke diğer ülkelere oranla. Bu yüzden seçebilirler Kanada'yı. Çok güzel. Bu arada buranın en önemli avantajlarından bir tanesi, şimdi Ezgi Hanım iyi hatırlar, bana hem manevi hem maddi konuda yardımcı oldu. Şimdi öyle demeyelim bu sefer. Maddi deyince. Ama maddi giriyor şimdi. Evet, şimdi diğer bir sorum, okulun sunduğu imkanları senden duyabilir miyim? Biraz ismini söylemekte Türk öğrenciler evet, zorlanıyor. Evet. ILSE diyoruz. Okul şöyle, downtown'da yer alıyor. Bu açıdan ulaşım çok rahat. Kesinlikle. Okuldan çıktıktan sonra öğrenciler aktivitelere yönelebilir. Okulun hazırladığı her gün bir aktivitemiz var. Burada İngilizcelerini ilerletebilirler, arkadaş edinebilirler. Daha sonrasında zaten downtown'da olmanın birçok avantajı var. İşte kafeler olsun, ziyaret gezilecek müzeler, yani birçok turistik faaliyet bu tarafta zaten. Öyle, başka? Ben ilk geldiğim zaman homestay'de kaldım. 6 hafta. Yunan bir ailenin yanında kaldım. Bu da okulun diğer imkanlarından bir tanesi. Evet, homestay servisimiz var. Homestay tercih ediyor öğrencilerimiz çünkü buradaki yaşayan ailelerin kültürünü öğreniyorlar. Ayrıca dil konusunda bayağı yardım oluyor. Ayrıca ailenin buradaki deneyimlerinden faydalanıyor. Bir yer bilemiyor mesela, aileye soruyor. Aile diyor nasıl gideceğini gösteriyor, anlatıyor sistemi. En azından bir sıfır önde başlıyor. Çünkü ona destek olabilecek insanlar oluyor çevresinde. Bu yüzden homestay tavsiye ediyoruz. Onun dışında normal öğrenci yurtları, konaklamaları da mevcut tabii. Hani özel oda isteyen öğrenciler için de avantajlı şeyler, paket gibi diyelim satışlar var. Ama tabii ki homestay her zaman avantaj diyebilirim. Ben de kendim öğrenciydim yıllar önce. Ben de homestay tercih edenlerdenim. Ya ben de homestay'de kaldım. Benim şansıma Yunan aile denk geldi. Hiç Türk yemeklerini özlemedim ilk 6 hafta çünkü ortak evet. Yemekler. Ama bir sinir olmuşsundur yani. Bu bizim baklavamız, bu bizim dolmamız. Kesinlikle. Ya kuru fasulye yiyorum, ismi bambaşka bir şey. Ya, dolma yiyorum, dolma dem ya. diyorlar. Ya o açıdan lokmayı bile çalmışlar ya. Lokma des. Kesinlikle ya. Hani şimdi Yunan mahallesine gittim bir iki kere. Bir de festivale denk geldim geldiğim zaman. Evet. Yani bütün her şey aslında Türk usulü ama hepsi Yunanca isimler böyle. İşte buranın bir avantajı da o aslında. Yani burada bir Yunan mahallesine gidip Yunan kültürünü, onların yemeklerini görebilirsin. Veya bir Little Italy diye bir yer var. Gidip İtalyan kültürünü ya da işte Chinatown'a gidip Çin yemeklerini ve kültürünü görürsün. Hani birçok şeyi öğrenebileceğin, birçok kültürü yaşayabileceğin bir ülkeden bahsediyoruz. Bu kesinlikle. Açıdan çok yararlı oluyor öğrencilere. Buradan koleje geçiş var. Bildiğim kadarıyla. Evet, koleje geçiş programlarımız var. Bunları University Pathway programları olarak adlandırıyoruz. Öğrenciler gelmeden önce seviyelerine bakıyoruz, dil seviyelerine göre ve gidecekleri kalıca göre bir seviye oluşturması ve bir yol haritası çizilmesi gerekiyor. Bu bütün zaten çizelgeyi ve yani advice ediyoruz. Ne derler? Planlıyoruz hocam, tamam. Kesmeyeceğim mi? Yani bir yol haritası çiziyoruz. Onun için bunun adı Pathway, yani programın adı üniversiteye giden yol
gibi düşünebiliriz. Bu programa katılan öğrencilerin ayrıca bir IELTS veya işte herhangi bir sınav yeterlilik puan vermesine gerek kalmıyor. Doğruca bizim anlaşmalı olduğumuz kalıçlara geçiş yapabiliyorlar. Bu yönden avantajlı. Onun dışında zaten genel programlar var. Direkt öğrenci, mesela sen de aynı şekilde Aynen. dilimi geliştirmek istiyorum, konuşmamı geliştirmek istiyorum ya da iş İngilizcesi istiyorum derse birçok zaten program seçeneği var. Aynen öyle. Ben buraya ilk geldiğimde 6 haftalık dil eğitimi için geldim. Geldiğim ilk gün seviye tespit sınavı oldu. Hem sözlü hem yazılı. Ona göre bir levelde başladım. 2 haftada bir deneme, 4 haftada bir de seviye atlama sınavları var. Level atlama sınavları var. Ben derslerin hepsini çok seviyordum. Özellikle David favorim. Kanadalı hocamız. Biraz Türkçe biliyor. Eşi Türk. Öyle hatırladığım mi? kadarıyla. Ben bilmiyordum. 6 sene falan İstanbul'da yaşamış. Oo, güzel. Çok iyi biliyor. Yani İstanbul'da çok iyi biliyor. Benim best hocalarımdan bir tanesi ve ders Hocalarımız iyi, evet. Yani şeyler böyle birçok aslında aksanı olan hocamız da var ki öğrenciler her ay mesela bir öğretmen değiştiriyorlar. Bu da onlar için bir avantaj oluyor. Kesinlikle. Çünkü her türlü aksanı öğrenebiliyorsun. Bir karşına mesela bir Çinli gelse, İngilizce konuşsa onu bile anlama imkanın oluyor. Kesinlikle. Ayrıca bizim okulumuzun bir de kalıcı var. Bundan bahsetmek isterim. Özel kalıcı olarak geçiyor. Greystone College. Okulumuzun yani ILSC'ye giden öğrencilerimizin çok rahat bir şekilde devam edebileceği bir okul diyebilirim. College olduğu için burada birçok avantaj sağlıyor tabii ki. Daha uzun kalabilme, çalışabilme imkanı sunuyor. O yüzden şu aralar bayağı bir revaçta eğer düşünen olursa. Yani şimdi her ülkeden hocalar var. Her ülke demeyelim ama Ya benim evet. Kanadalı hocamız var. Aha. Aslında hepsi Kanadalı. İran. Yani Kanada'da yaşayan. Yani backgroundları farklı. Aynen ama backgroundları farklı. İşte İran'dan gelen de var, Hint'ten gelen de var, Hindistan'dan Kanadalı, burada doğan. Aynen. Peki hangi ülkelerin öğrencileri daha çok tercih ediyor burayı? Özellikle bu okulu. Evet, şu anda Brezilya ve Kore diyebiliriz. Brezilya, Kore. Ya ben yaklaşık olarak 6 ay önce buradaydım. Kore, Japonya, Meksika, Brezilya yoğunluktaydı. Evet, evet. Onlar rahat geliyorlar. Vize konusunda çok bir sorun yaşamıyorlar. Türk öğrencilerin işte genelde zaten vize sorunu olabiliyor ne yazık ki. Vize çok zor. İlk videoda anlattım zaten. Evet, evet. 3 tane aynen, reddim benim var. de bir reddim var. Senin de var. Aynen. Redsiz Red gelinmiyor alıyorsanız pes etmeyin. Devam edin. O yüzden Türk öğrencilerimiz diğer öğrenciler oranla sayısı düşük. Bu bir yerde avantaj aslında Türk öğrenciler için. Evet. Çünkü böyle çok Türklerle bir iç içe olmuyorlar. Başka yabancı ülkeden işte arkadaşlıklar edinebiliyorlar. Tabii bu öğrencinin elinde, yani Türk gene Türk'ü buluyor her yerde. Yani ama okul içinde özellikle ders esnasında kendi dilinizi konuşmanız yasak. Sadece aynen. İngilizce. Okul içinde de yasak. Direkt zaten öğrenci uyarı alıyor. İkinci uyarıda uzaklaştırmaya kadar gidiyor. Devamsızlık aynı şekilde. Yani okul bayağı bu konuda katı diyebilirim. Çünkü sizden tam verim almanızı istiyor. Kesinlikle. Şimdi gelen buraya Türk öğrencilere ne önerin var İngilizce konusunda özellikle? Ya İngilizce öğrenmeleri zaten şart şu anda. Artık yani öyle bir dönemdeyiz ki üniversite, master bile yetmiyor. Bütün yani herkesin iş konusunda bakılan şey İngilizce. Bu nedenle imkanı olan öğrencilerin yurt dışı deneyimi ve İngilizce öğrenmeleri için güzel bir fırsat. Hani Kanada'ya gelirlerse, Kanada'yı severlerse kalabilirler. Hani ya da Türkiye'ye döndüklerinde bayağı güzel işler. Çünkü yurt dışı bir adım öne geçiriyor. İşverenler buna bakıyorlar. O yüzden imkanı olan öğrenciler için tavsiye ederim. Kesinlikle. Ben çok teşekkür ederim Rica sohbet ederim. için. En azından profesyonel bir ağızdan dinlemiş oldular. Burayla alakalı bir sorunuz olsa, görüşünüz olsa yorum olarak veya mail adresimi, Instagram adresimi atabilirsiniz. Evet. Veya gelip beni bulabilirsiniz. Ezgi Hanım'a da ulaşabilirsiniz. Aynen. Okulun telefon numaraları, e-mailleri veya online kayıt platformu mevcut. Tabii bunu da ben link olarak zaten yorumda paylaşırım mutlaka. Aha. Bütün zaten program detayları, içerikler, tarihler hepsi mevcut. Hepsini oradan bulabilirler. Tamam. Tekrar teşekkür Rica ederim. ederim. Görüşürüz. Evet, şimdi LYS öğrencilerinden Güray'la beraberiz. Merhabalar.
Evet Güray, öncelikle sorum şu. Neden Kanada'yı seçtin? Neden Kanada'yı seçtim? Açıkçası uzun süreli bir dil eğitimi düşündüğümden dolayı burası ekonomik olarak daha uyguna geliyordu. İlk sebeplerden biri bu. İkincisi, ben açıkçası Türkiye'de yaşamaya devam etmek istemiyordum. Burada alacağım kolej eğitiminden sonra PR, zaten Ezgi abla bahsetmişti. PR'a başvurmak için. Yani burası kalmamız için açıkçası daha kolaylıklar sağlayan bir ülke. O yüzden burayı tercih ettim. İngiltere, Amerika'ya göre daha Evet. kolay Evet, kalabiliyoruz burada. evet. Daha uyguna geliyor aynı zamanda ekonomik olarak. Peki ailesi hakkında ne düşünüyorsun? Ailesi hakkında ne düşünüyorum? Açıkçası bence çok güzel bir okul, çünkü birçok ülkeden farklı bir insan geliyor. Bu sayede diğer uluslardan arkadaş edinebiliyoruz ki bence bu çok güzel bir şey. Onun dışında öğretmenler çok cana yakın, sıcakkanlı insanlar. Kesinlikle. Eğitim olarak da şahsen benim beğendiğim bir okul. O yüzden ailesiyi öneririm yani gelmek isteyenlere. Çok güzel. Kesinlikle. Ya ben de çok sevdim bu okulu. Konumu çok güzel. Yani yeri çok iyi. Evet. Toronto'nun merkezinde Evet, diyebiliriz. direkt bu okul subway için. çıkışında, o yüzden ulaşım kolay oluyor bayağı. Sunduğu diğer imkanlar da güzel. Zaten Aynen. Ezgi Hanım'la bahsettik bu konularda. Evet. Sana şöyle bir soru yönelteyim o zaman. Türkiye'den buraya geleceklere önerin ne olur? Arkadaşlar, öncelikle dil okulunda şöyle bir kanaatim var. Ne kadar yüksek levelden başlarsanız o kadar iyi olur. Kendinize katacağınız şeyler o kadar fazla olur. O yüzden buraya gelmeden önce, yani İngilizce okuluna başlamadan önce İngilizcenizi geliştirmeye başlayın. Ne bileyim, işte altyazılı diziler olabilir, müzikler olabilir. Yani her türlü işte haber okuyabilirsiniz. Hani buraya sıfırdan gelmeyin, çünkü belli bir seviyeye kadar açıkçası dil okullarının hani oyun şeklinde ders işlediğini düşünüyorum. Asıl kendinize geliştireceğiniz İngilizce bence intermediate 1-2'den sonra başlıyor. Asıl o zaman konuşmanızdaki farklılıkları görebiliyorsunuz. O yüzden mümkün olduğunca yüksek seviyede başlamak için buraya biraz daha dolu gelmeye Altyapı çalışın. oluşturmaları lazım Aynen. Türkiye'de biraz. Bir de şöyle bir düşüncem var. Eğer ki 2 aylık, 3 aylık gibi kısa süreler için dil okulu tercih ediyorsanız, yani gideyim işte farklı bir ülke göreyim, farklı bir şehir göreyim, aynı zamanda biraz dilimi geliştireyim, arkadaş edineyim şeklinde bir düşünceniz varsa eğer, bence şahsen Kanada'yı tercih etmeyin. Çünkü sıkılabilirsiniz. Yani benim burayı tercih etmem sebebi ilk soruda da söylediğim gibi ekonomik açıdan daha uyguna gelmesi. O yüzden eğer kısa süreli, zaten İngilizce bir şey katmak istiyorsanız arkadaşlar, bence 6 aydan kısa olmamalı bu süreç. Çünkü anca adapte oluyorsunuz, anca bir şeyler oturmaya başlıyor. Bu şekilde yani. Birkaç aylık dil okulu ya biraz turistik gibi oluyor Evet, genelde. turistik oluyor. Ya ve gezeyim, eğleneyim, azıcık da İngilizce dersi göreyim, gideyim aynen. gibi oluyor. Zaten ilk aydan sonra devamsızlıklar başlıyor. Arkadaşlarınızla daha çok kulübe gitmeye başlıyorsunuz. Daha çok eğlenmeye, daha çok parti. O yüzden kısa süreli gelinecekse ben şahsen İngiltere veya Amerika'ya gitmelerini öneririm. Bu arada ben şunun altını çizeyim. Ben buraya geldiğim zaman ben Türkiye'de İngilizce bildiğimi düşünüyordum. Ama bizim ülkede özellikle İngilizce çok kötü, çok yerlerde. Çoğu insanın düşüncesi zaten ben Türkiye'de yaşıyorum. Neden İngilizce öğreneyim veya başka bir dil öğreneyim kafasındalar. Ama artık üniversiteler, masterlar yetmiyor. İngilizce şart. Hatta İngilizce dışında birkaç dil bilmek gerekiyor çoğu zaman. Ama bizim için şu anda en önemlisi İngilizce. Evet. Ben buraya geldiğimde İngilizce bildiğimi düşünerek geldim ama İngilizcem sıfırmış. Ben bunu burada İngilizce öğrenmeye başlarken anladım. Ve hem şu an senin için söyleyebilirim hem kendim için, geldiğimle şu an arasında uçurum var. Evet. Ve şu an ben gerçekten İngilizce bilmediğimi düşünüyorum ama geldiğime göre çok iyiyim. Evet. Ekstra iyiyim. Ya şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. İngilizce konuşuyorum demek kendinizi işte tanıtmak ya da bir marketten, bir mağazadan alışveriş yapmaktan ibaret değil. Zaten bunu her seviyede yapabilirsiniz. Ama
işte herhangi bir konu hakkında kendinizi açıkça ifade etmek ya da bir diyalog halindeyken bilmediğiniz kelimeleri azaltmak, bu işte farkı koyuyor. Yani bu İngilizce biliyorum demenizi sağlayacak şey. O yüzden dediğim gibi uzun bir süreç. Bu yüzden eğer dil okuluna gelmeyi düşünüyorsanız bir şeyleri daha aşarak gelmeniz daha iyi olur, yani daha çalışarak. Ben de for talking Abby. Abby from Taiwan. Yeah, Taiwan. How long have you been here? I've been here for 6 months. Yeah, since 6 last October. Yeah, 6 months. Perfect. Why you chose Canada? Okay, it's when I deciding where should I go for study English, I think Canada is a really beautiful place, and Exactly. yeah, I never been here before, and It's it's first time. really it's first time, and yeah, so for me Canada is really beautiful and positive, so I decided to come I here. think so. I like Yeah. Canada. And what do you think about that LLC? I think LSE is pretty good because teacher and student and also the equipment, the location is pretty good. I think it's in downtown, and I met a lot of friends, so I really like this. What's your plan after LLC? You want live yeah. here? No, actually, at first I want to study here in Toronto for college, but recently I'm deciding to go to Australia for Australia. university. Oh, Yes. perfect plan. I wish you best. Yeah, thank you. Thank you for talking. Yeah, thank you.